İnsan var olduğundan beri uzun yaşamı, hatta ölümsüzlüğü arzuluyor ve arıyor. Ölümsüzlük iksiri gibi efsanevi kavramların yanında uzun yaşamanın sırlarını anlatan insanlarla dolu tarih. Bugün bile devam eden bu akım bazı kitlelerin ana gayesi haline gelmiş durumda. Ancak dikkatle bakılırsa insan ömrünün uzamasıyla ilgili konular genellikle insan vücuduna dışarıdan alınacak ya da alınmayacak maddelerle ilişkilendirilir. Belki buna sportif aktivitelerin etkileri de eklenebilir. Ve bunların tamamı insan bedeninin zamanın yıpratıcı etkisine karşı direnişiyle ilgili. Bu videoda size aslında çok daha geniş irdelenmesi gereken bir teoriyi kısaca anlatmaya çalışacağız ve merak uyandıracak oldukça fazla sorumuz var. Zamanı müdahale edilmesi mümkün olmayan, durdurulamayan, su gibi akıp giden bir soyut olarak ifade ediyoruz. Sadece ona karşı koymaya çalışıyoruz. Peki ya meseleye yanlış bir açıdan bakıyorsak? Mesela zamanın kendisine müdahale edilebilir olsaydı ne olurdu? Herhangi bir şeyin ömür potansiyeli aslında zamanın yıpratıcı etkisiyle ilgili değil mi? Tam olarak öyle. Biz zamana karşı farklı uygulamalar yerine zamanın kendisine müdahale edebilir miyiz? Eğer edebilirsek ne olur? Acaba maddenin yıpranma hızı yalnızca zamanın karşısında maddenin direnç seviyesiyle ilgili bir konu mu? Eğer madde zamanı algılayabilen bir şey olursa ya da zaten öyleyse maddenin zamanı algılama biçiminde değişiklik yapılabilir mi? Yapılırsa maddenin ömrü daha geniş bir zamana yayılabilir mi? Bildiğiniz gibi zaman algımız Güneş sistemindeki hareketlere dayalı. Daha doğrusu bu sistemde dünyanın hareket şekli bizim zamanı ölçmemizin yanında zamanla ilgili tüm algımızı da belirleyen ana faktör. Yani bazı cisimlerin döngüsel olarak dönüşleri zaman dediğimiz kavramın açıklayıcıları. En azından dünya ve içindekiler için bu böyle. Hepimizin bildiği gibi dünya kendi ekseninde bir tur döndüğünde gün, güneşin etrafında döndüğünde ise yıl oluşuyor. Tam burada şu soruyu soralım. Kendi ekseninde bir tur dönen dünyanın dönüş hızını yarıya düşürdüğümüzü hayal edelim. Bu durumda insanın zaman algısında bir değişiklik yaşanır mı, yaşanmaz mı? Yani artık bir günü 48 saat olarak mı algılarız, yoksa 24 saat kendi içinde genişleyerek daha yavaş mı yaşanır? Elbette ki bu sorunun tam bir cevabı yok. Çünkü deneyimlemeden bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Döngüsel dönüş olarak basitçe ifade ettiğimiz bu durumu Güneş sisteminin haricinde başka bir yerde görebilir miyiz diye sorarsak, şekilsel olarak da Güneş-Dünya ilişkisine çok benzeyen bir yapıyla karşılaşıyoruz. Atom. Tıpkı Güneş sisteminde Güneş'in etrafında belirli bir yörüngede dönen Dünya gibi, atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar herkesin bildiği bir konudur. İkisi birçok açıdan farklı sistemler olsa da temel benzerlikleri döngüsel dönüş. Dünyanın Güneş etrafındaki dönüş hızı sabit ve aynı şekli çizen bir yörüngede akıp gidiyor. Tıpkı elektronun atom çekirdeği etrafındaki dönüşü gibi. Bunun yanı sıra Dünya, Güneş'in kendisini çekmesiyle yörüngeye oturmuşken elektronu da çekirdek aynı etkiye maruz bırakıyor. Soru şu: bir cismin çekim kuvvetiyle kendisine yaklaştırdığı bir başka cismin dönüş şekli ve hızı zaman algısını belirliyorsa, ona çok benzeyen diğer bir sistemin de zaman algısıyla ilişkisi olabilir mi? Yani Güneş sisteminin zamanla ilişkisi olduğu kadar atomun da zamanla ilişkisi var mı? Eğer varsa, Güneş sistemi küresel olarak zamanı algılamamızı, anlamamızı ve ölçmemizi sağladığına göre atom çekirdeği maddenin zamanı algılayış biçiminde etken olabilir mi? Eğer tüm bu soruların cevabı evet olursa karşımıza enteresan bir tablo çıkıyor. Dünyanın dönüş hızında meydana gelecek yavaşlama nasıl ki zamanla ilgili algı biçimini değiştirecekse, elektronun dönüş hızındaki yavaşlama da maddenin zamanı algılama biçimini değiştirebilir. Daha iyi anlamak için şekiller üzerinden anlatalım. Sağ tarafa atomu, sol tarafa da Güneş sistemini yerleştirelim. Tabii ki Dünya'nın Güneş etrafında dönüş hızı ile atomlarınki eşit değil. Bunun bir önemi de yok.
Dünyanın Güneş etrafında saniyede 29,78 kilometre hızla döndüğünü biliyoruz. Ekrandaki atomun insan vücudunda bulunan tüm atomları temsil ettiğini varsayalım. Diyelim ki hızı saniyede 2000 kilometre. Bu koşullarda insan ömrü de ortalama 70 yıl olsun. Eğer elektrondaki hız değişimi maddenin zaman algısını değiştiriyorsa, hem dünyanın hem de elektronun dönüş hızlarını aynı oranda azalttığımızda 70 yıllık süre hem Güneş sistemi hem de atom için sabit kalacaktır. Çünkü dünya önceki haline göre bir yılı daha uzun sürede tamamlarken, elektrondaki hız değişimi de dünya ile orantılı olduğu için o da ömrünü daha yavaş tamamlar. Peki acaba oranlar değişirse bir farklılık olur mu? Dünyanın dönüş hızını değiştirmeksizin elektron yarı yarıya yavaşlatılırsa, dünya 70 yılı tamamlarken atom bunu 35 yıl olarak algılayabilir mi? Eğer bu olursa, dünya 70 yılı tamamlasa da atom henüz yolun yarısında olduğunu algılayıp, ömrünü tamamlamak için dünya yılı ile artı 70 yıl daha dönerek 140 yıla kadar varlığını devam ettirebilir. Yani dünya için 140 yıl geçmesine rağmen insan vücudundaki atomlar için henüz 70 yıl geçmiş olacaktır. Bir başka deyişle, vücudundaki elektronlar yarı yarıya yavaşlatılmış bir kişi 140 yaşına bastığında bedeni 70 yaşında birinin bedeni gibi olacaktır. Farklı bir örnekle anlatalım. Organ yetmezliği aslında organın ömrünü tamamlaması olarak tanımlanabilir. 30 yaşında bir birey olarak doktora gidip kalbinizi muayene ettirseniz ve doktor kalbinizin 70 yaşında bir insanın kalbi gibi olduğunu söylese, bu ciddi bir sağlık problemi olarak algılanabilir. Eğer kalbi oluşturan atomlardaki elektronların 2 kat yavaşlatılması kalp organındaki zaman algısını değiştirebilir olursa, kalbin 2 senelik bir zaman dilimini 1 sene olarak algılaması sağlanır. Eğer 100 kat yavaşlatılırsa 100 seneyi 1 sene olarak algılar. Bu da doğal olarak elektronun yavaşlama oranına göre maddenin ömrünü uzatır. Ortalama ömrü 70 yıl olan bir insan vücudundaki tüm atomların 4 kat yavaşlatıldığını ve ortalamanın 70 çarpı 4 yani 280 yıl olduğunu hayal edin. 280 yıllık insan ömrü. Kulağa gerçekten cazip geliyor. Günümüz bilimi hücrenin işleyiş hızında değişiklikler meydana getirecek işlemler yapmaya başlamışken, önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları daha da geliştirerek atoma, hatta atom altı parçacıklara kadar indirdiğini düşünmek bile heyecan verici değil mi? Tarihte çok uzun yaşamış insanlardan bahsedilir. Destanlarda, mitlerde veya kutsal kitaplarda. Örneğin Kur'an'da Hazreti Adem ve Hazreti Nuh yaklaşık 1000 yıllık ömürleriyle bunlardandır. 309 yıllık uykularıyla Ashab-ı Kehf de buna eklenebilir. Kim bilir, belki o dönemden bu yana elektron hızı bir hayli artmıştır. Şunu belirtmek gerekir ki bu yalnızca bir teori. Bu videodaki soruların birçoğu modern bilimin henüz cevabını bilmediği sorular. Ancak zaman algısı mikrodan makroya, döngüyle ilgili ise buraya müdahale edilebilir duruma gelindiğinde dünya bambaşka bir yer halini alabilir. Makro ve mikro arasındaki bu şaşırtıcı benzerlikler aslında başka benzerliklere de gebe midir? Şimdilik bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu benzerliğin insan için her zaman dikkat çekici olmuş olması. Peki sizler bu teoriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.